Yani bu çete bugün artık çökertilmiş durumdadır. 27. olay Bağdat suikasti. Büyükelçilik İdari Ateşesi Çağlar Yücel öldürüldü. Haberleşme teknisyeni Hüseyin Kerimoğlu yaralandı ve tarih 11 Aralık 1993 Cumartesiydi. Olaylar başlayalı 20 sene olmuştu. 73'te başladığımızı hatırlayacaksınız. 93'lere geldik. Olaylar hala sürüyor ve bu olay Bağdat'ta cereyan etti, Irak'ta ve katil bulunamadı. Bu olayı İran Halkın Mücahitleri Örgütü üstlendi. Ve 28. olay gene Atina'da ve Atina'daki 3. olay. Büyükelçilik 2. Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu öldürüldü. 4 Temmuz 1994 Pazartesi günü cereyan etti bu olay. Yer Atina, Yunanistan. Katil bulunamadı. 17 Kasım Yunan terör örgütü olayı üstlendi. Ve aziz dinleyicilerim, bütün bu olaylar neden oldu? Ermenistan ya da Ermeni örgütü Asala ya da adaletin komandoları neyi demek istiyor, neyi söylemek istiyordu? Dünya kamuoyunun dikkatini nereye çekilmek isteniyordu? İzin verirseniz geliniz bir de olayın bu tarafına bakalım. Aslında bu saldırılar 34 olay oluncaya kadar devam edecektir. Ama izin verirseniz bu tabloları bu şekliyle sürdürmek yerine bundan sonra şehit edilenlerin de manevi huzurlarında saygıyla eğilerek tüm şehitlerimizi rahmetle anarak bu olaylara birazcık ara verelim ve bu cinayetleri, bu örgütlerin neden işliyor olduklarının perde arkasına dönelim. Değerli izleyicilerim, Ermeniler dünyaya şunu söylemeye çalışıyorlardı. Türkler 1. Dünya Savaşı esnasında 1915'te Ermeni ırkına karşı kasıtlı ve bilinçli olarak bir soykırım uyguladılar. Ve bu soykırım tüm dünyanın gözleri önünde cereyan ettiği halde dünya bu olaya gereken önemi ve özeni göstermedi. Aradan bunca yıl geçti. Şimdi biz elbette bu masum insanları öldürüyoruz, bunu biliyoruz. Ama bu masum da olsa bu insanları öldürerek Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin 1915'lerde yaptıkları bir eyleme dünya kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki bu mücadeleyi sürdürürken zaman zaman masum insanlar da ölür veya öldürülür. Bunu yapmaktan biz de hoşnut değiliz ama başka türlü de dünyanın dikkatini bu konuya çekemedik, çekemiyoruz. İşte sizlerin dikkatinizi bu noktaya çekmek için bu cinayetleri işliyoruz dediler. Her olayın sonunda aziz dinleyicilerim, elbette bir Türk diplomatının bir yabancı ülkede katledilmiş olması bir haber niteliği taşır, haber özelliği taşır ve bu olaylar medya vasıtasıyla, görsel medya, sözel medya gibi mecralar kanalıyla kamuoyuna aktarıldı. Ama aktarılırken hep şuna dikkat edildi. Bir taraftan mesela televizyon kanalları bu olayların görsel olarak, görüntülü olarak perde arkasına aktarırken aynı anda sanki dünyanın herhangi bir yerinden birileri bir düğmelere hep bastılar ve aynı kanallara bir kasetler verilmeye başlandı. Bir görüntüleri dünya kamuoyu görmeye başladılar. Bir yandan haberleri izlediler. Bu haberlerde diplomatlarımızın nasıl da öldürüldüğünü görmeye başladılar. Ama hemen yanın başında da iyi ama Türkler de 1915'te bakınız Ermenileri böyle yok ettiler deyip güya Türklerin soykırım yaptığına ilişkin görüntüler aynı kanalda birkaç dakika sonra verilmeye başlandı. Böylece yaygın bir Ermeni propagandasına dünya tanık olmaya başladı ve böylece bu cinayetler bu tarz ve bu tür propagandalara meşruiyet kazandırmaya başladı. Yani bir Ermeni saldırgan cinayetini işliyor, elini kolunu sallayarak kaçıp gidiyor idi. Bu olay Paris'te olmuşsa Fransa ve Paris'teki bütün televizyon kanalları olayı veriyorlardı ama bu olayı haber olarak verir vermez ama aynı zamanda da bunun yanı sıra
Öte yandan Türkler de 1915'te Ermenileri böyle kestiler deyip bir takım görüntülere yer veriyorlardı. Dolayısıyla sırtımızdan vurulmuştuk. Sadece sırtımızdan değil. Dünya kamuoyunda bir kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyordu. Bu konuda Türkiye'nin %100 karşısında yer alan ve Türk görüşünü de hiç dikkate almayan bir kasıtlı kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyordu. Ve bu çabalarda Ermeni diasporasının çok önemli etkisi elbette vardı. Yurt dışında yerleşmiş ve kökleşmiş olan Ermeni diasporası bu konuda etkin rol oynuyordu. O zaman elbette bu konuyu tüm ayrıntısıyla tüm dünya kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorsak, sadece görsel olarak olayın bugün su üzerinde görülen bir iceberg gibi denizin üzerinde görülen kısmıyla açıklamaya kalkarsak, evet Türk diplomatlarına yönelik bir suikastler zinciri sürmektedir. Ama olay Ermenilerin Türkleri vurmasından ibaret basit bir cinayet midir? Yoksa bunun kökleri çok daha farklı boyutlara mı gider? İşte bizim amacımız bu kanallarda bunun ayrıntılarına inmektir aziz dinleyicilerim. O zaman özür diliyorum. Gelin madem ki 1915'te Türklerin yaptığı iddia edilen soykırımlara gönderme yapılarak bugün cinayetler işleniyor. 1915'te nasıl bir soykırım yapıldığını değil ama neden yapılanın bir soykırım olmadığını anlatalım. Artı bununla elbette kalmayalım. Ve olayı 1915'lerle de anlatmanın pek mümkün olamayacağına işaret ederek bu olayın kökenine inelim aziz dinleyicilerim. Benim bugün ne kadar vaktim kaldı tam olarak bilemiyorum ama kısa bir sürem kaldığını tahmin ediyorum. Buna rağmen bu süre içerisinde olayı başlatıp ama önümüzdeki haftadan itibaren sizlere bu olayın tarihsel gelişiminden itibaren günümüze kadar akış seyrini anlatmama izin veriniz. Önümüzdeki haftadan itibaren yapacağımız şey budur. Ama bu hafta için önümdeki zamanı değerlendirmek adına size şu kadarını söyleyebilirim aziz dinleyicilerim. Bu olayın kökeni 1915 yılları değildir. Ve aziz dinleyicilerim, evet bir Ermeni sorunu vardır. Evet Osmanlı Devleti'nin bir Ermeni sorunu 1870'li yıllardan itibaren vardır. Türkiye'nin Ermeni sorunu Osmanlı Devleti döneminden beri vardır. Ve bu dönem 1860'lara kadar da gider. 80'lerden itibaren ise inanılmaz boyutlara da tırmanır. 1880'lerde ne olduğunu, 1890'larda, 1900'lerde ne olduğunu anlatmadan 1915'lere sıçramanın hiçbir anlamı yoktur. Hiçbir anlamı olmadığı gibi anlatılması gerekenlere de ışık tutmaz. Yanlış projektör tutar, o ışık yanlış yerlere gider, yanlış sonuçlara bizi ulaştırır. O nedenle biz önümüzdeki haftadan itibaren tarihi perspektif içerisinden bu olayın geçmişteki derinliklerine ineceğiz ve olayları önce 1915'lere kadar taşıyacağız ve daha da sonra 1915'lerde ne oldu? Hangi koşullarda ne tür kararlar alındı? Bu alınan kararların uygulanmasını bir soykırım olarak tanımlamak mümkün müdür? Hukuksal açıdan mümkün müdür? Yargısal açıdan olaya nasıl bakılır? Nasıl bir sonuca varılır konularını aziz dinleyicilerim uygun görürseniz önümüzdeki haftadan itibaren hep birlikte gözden geçirmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki hafta çarşamba günü gene saat 22.30'da bu kanalda buluşmak üzere. Şen ve esenle kalın, tarihle kalın aziz dinleyicilerim.